Geceleri gözlerimizi kapattığımızda aslında neler oluyor hiç merak ettiniz mi? Çoğumuz uykuyu basit bir kapanma anı olarak görürüz. Ama aslında beynimiz o sırada inanılmaz bir senfoni yönetiyor. Gelin bu senfoninin sırlarını birlikte çözelim. Ah, şu soru. Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? 8 saat, belki daha fazla uyuyorsunuz ama sabah bir kalkıyorsunuz, sanki hiç uyumamışsınız gibi. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Bu durum sandığımızdan çok daha yaygın. Evet, sonuçları da belli. Gün içinde bir türlü bitmeyen o esnemeler, bir şeye odaklanmaya çalışırken beyninizin sanki sisli olması, sabahları yataktan kazınarak kalkma hissi, bütün bunlar aslında kötü geçen bir gecenin ertesi güne bıraktığı izler. Ve inanın bu şikayet listesi pek çok kişi için geçerli. İyi de neden böyle oluyor? Yani saat olarak yeterince uyuyoruz ama neden dinlenemiyoruz? İşte asıl mesele burada başlıyor. Cevap uykunun süresinde değil, kalitesinde ve beynimizin o gece boyunca çıktığı o inanılmaz yolculukta gizli. Hadi gelin şimdi perdeleri aralayıp o gizli dünyaya bir bakalım. Dediğim gibi uyku kesinlikle bir açma kapama düğmesi değil. Tam tersi beynimiz her gece farklı bölümleri olan inanılmaz derecede organize bir senfoni yönetiyor. Uzmanlar buna uyku mimarisi diyor. Kulağa havalı geliyor değil mi? Peki bu simfoninin ana enstrümanları ne? İki tane temel uyku türümüz var. NREM ve REM. Şöyle düşünün, NREM, vücudun kendini tamir ettiği, kasların gevşediği, tam bir fiziksel yenilenme anı. Gecenin büyük bir kısmını burada geçiriyoruz. REM ise beynin sahneye çıktığı an. Hani o canlı, film gibi rüyaları gördüğümüz evre var ya, işte o. Ama sadece rüya değil, beyin o sırada gün içinde öğrendiklerini düzenliyor, hafızayı güçlendiriyor. Biri bedenimizi, diğeri zihnimizi yeniliyor, biri olmadan diğeri olmaz. Bakın bu grafik, yani hipnogram, bir gecelik uykumuzun aslında ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Ve sadece bu da değil, hayatımız boyunca nasıl değiştiğini de. Çocukken o en derin, onarıcı uyku evresinde ne kadar çok zaman geçirdiğimize bir bakın. Yaş ilerledikçe bu derin uyku azalıyor, gece uyanışları artıyor. Yani uykumuz bizimle birlikte yaşayan, değişen bir şey. Statik değil, tamamen dinamik. Herkesin aklındaki o meşhur soru, peki ne kadar uyumalıyız? Cevap, tek bir rakam değil. Çünkü bu tamamen yaşımıza bağlı. Mesela bir bebek için 14-17 saat normal. Biz yetişkinler için sihirli aralık ise 7 ile 9 saat arası. Yaşımız ilerledikçe bu ihtiyaç biraz daha düşebiliyor. 7-8 saat gibi. Önemli olan kendi yaş grubunuzun ihtiyacını bilmek. Tamam, uyku evrelerini anladık, ne kadar uyumamız gerektiğini de biliyoruz ama yine de bir şeyler ters gidiyor, değil mi? İşte burada devreye modern hayatın uyku sabotajcıları giriyor. O mükemmel senfoniyi bozan, istenmeyen sesler gibi düşünün bunları. Ve listenin başında tabii ki ne var? Sevgili akıllı telefonlarımız, tabletlerimiz. İnsanların %90'ı yatmadan hemen önce bu ekranlara bakıyor. O ekranlardan yayılan mavi ışık var ya, işte o, beynimizin hadi uyuyalım hormonu olan melatonini resmen baskılıyor. Yani beyninize diyorsunuz ki, hey dışarısı hala aydınlık, uyku vakti gelmedi. Üstüne bir de gelen o bildirim sesleri. Uykunun en büyük düşmanları bunlar. Tabii sorun her zaman kötü alışkanlıklar olmayabilir. Bazen çok daha ciddi, altta yatan tıbbi bir durum söz konusu. Bunların en yaygınlarından biri de obstrüktif uyku apnesi. Bu, uyku sırasında nefes almanın defalarca durup tekrar başladığı ciddi bir rahatsızlık. Ve bu sadece uykunuzu bölmekle kalmıyor, genel sağlığınız için de ciddi bir risk oluşturuyor. Peki bir kişide uyku apnesi olup olmadığı nasıl anlaşılıyor? İşte bu tablo bunu açıklıyor. Uzmanlar apne-hipopene indeksi diye bir şey kullanıyorlar, kısaca AHI. Bu basitçe uyurken 1 saat içinde nefesinizin kaç kez durduğunu sayıyor. Eğer saatte 5'ten azsa sorun yok. Ama 30'u geçiyorsa bu artık şiddetli olarak sınıflandırılıyor ve mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. İyi de doktorlar uyurken nefesimizin durduğunu, hangi evrede ne kadar kaldığımızı nereden biliyor? Uykuyu izlemek, onu görmek mümkün mü? Kulağa biraz bilim kurgu gibi gelebilir ama cevap kocaman bir evet. İşte bilimin uykuya açılan penceresi, polisomnografi. İşte o pencere tam olarak böyle bir şeye benziyor. Korkutucu görünmesin, bu kabloların yani elektrotların her birinin bir görevi var. Başınızdakiler beyin dalgalarınızı, göz çevrenizdekiler rüya gördüğünüzü gösteren o hızlı göz hareketlerini, çenenizdekiler de kaslarınızın ne kadar gevşek olduğunu kaydediyor. Bütün gece boyunca vücudunuzdan gelen verilerle uykunuzun adeta bir haritası çıkarılıyor. Tabii o haritanın ilk hali işte tam olarak bu.
Bir sürü karman çorman çizgi. Bir kaos gibi görünüyor değil mi? Milyarlarca beyin hücresinden gelen elektrik sinyalleri üst üste binince böyle gürültülü bir veri yığını ortaya çıkıyor. İşte asıl maharet bu karalamadan anlamlı bir hikaye çıkarmakta. Bu yüzden de ilk adım her zaman temizlik. Verinin içindeki gürültüyü ayıklamak gerekiyor. Yani mesela siz yatakta döndünüz, bir elektrot biraz gevşedi. Bütün bu anlamsız sinyallerin ayıklanması lazım ki geriye sadece beynin saf sinyalleri kalsın. Yoksa yorumlama tamamen yanlış olur. Peki bu kadar karmaşık bir veriyi kim analiz ediyor? İşte burada sahneye yapay zeka çıkıyor. Destek vektör makineleri gibi algoritmalar süper zeki bir dedektif gibi çalışıyor. Bu veri yığınının içine dalıp farklı uyku evrelerine ait desenleri buluyor ve onları birbirinden ayırıyor. İnsan gözünün saatlerce uğraşacağı, belki de kaçıracağı detayları saniyeler içinde tespit edip burası hafif uyku, şurası REM, burası derin uyku diye sınıflandırıyor. Harika. Laboratuvarlar, yapay zeka, karmaşık veriler. Bunlar çok ilginç. Ama şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bütün bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Bu bilimi alıp kendi yatak odamıza nasıl getirebiliriz? İşte güzel haber de bu. Artık bu teknolojiler laboratuvardan çıkıp bileğimize, evimize geldi. Kullandığımız akıllı saatler uyku evrelerimizi tahmin etmeye çalışıyor. Tabii ki bir uyku laboratuvarı kadar hassas değiller ama yine de bir fikir veriyorlar. Hatta artık uyku apnesini evde teşhis etmeye yardımcı olan cihazlar ya da uzun yol şoförlerinin uyukladığını anlayan akıllı şapkalar gibi inanılmaz teknolojiler var. Yani bilim hayatımızı kolaylaştırmak için sürekli çalışıyor. Peki biz ne yapabiliriz? İşte size bilimin onayladığı, hemen bu gece uygulamaya başlayabileceğiniz 3 adımlık bir eylem planı. 1. Ortamınızı kontrol altına alın. Yatak odanız bir mağara gibi olmalı, serin, karanlık ve sessiz. 2. Uyku öncesi rutininizi gözden geçirin. O ekranları yatmadan en az 1 saat önce kapatın. Onun yerine kitap okuyun, sakin bir şeyler yapın. Ve 3. Vücudunuzun ritmini ayarlayın. Gündüzleri gün ışığı alın, düzenli egzersiz yapın ama yatma vaktine çok yakın olmasın. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Şöyle bir düşünün. Hayatımızın neredeyse 1/3'ünü uykuda geçiriyoruz. Bu inanılmaz bir süre. Peki bu sürenin hakkını veriyor muyuz? Bu gece yatağa yattığınızda kendinize bu soruyu bir sorun. Çünkü iyi bir gece, iyi bir günün başlangıcıdır.